Brawl Stars'ın rekabetçi oyun modu Güç Ligi bu güncellemede yerini aşamalıya bıraktı ve herkes savaş kartının en yüksek aşama gözükmesi için yarışa başladı bile. Eğer düşük liglerde takılıp kaldıysan ve Ustalar Ligi'ne yükselmenin en kolay yolunu öğrenmek için hazırsan başlayalım. Bu videoda şunları öğreneceksin. Sıkça yapılan hatalar, karakter seçimi rehberi, oyun kontrolü, her ligde nasıl oynanmalı ve bonus diyorlar. Zaman damgalarını bu videonun açıklama kısmına koydum. İstediğin zaman istediğin bir konuya atlayabilirsin. Ancak sana tavsiyem maksimum verimlilik için bu videoyu sonuna kadar izlemen. O zaman hemen ilk konumuzla başlayalım. Oyuncuların çoğu, özellikle düşük ligdeki oyuncular haritalara hakim değil. Eğer aşamalı oynayacaksanız tüm harita havuzunu ezbere bilmeniz gerekiyor ve hangi haritada hangi karakterlerin olacağını bilmelisiniz. Bu oyun harita havuzunu şu an ekranınıza koydum. Size tavsiyem, eğer ciddi bir şekilde dereceli kasmaya başlayacaksanız ekrandaki tüm haritaları en az bir kere dostluk savaşı açıp denemeniz. Örneğin bu haritada Edgar alıp ne zaman saldıracağını bilmeyen adam zaten kaybetmeye mahkumdur. Şimdi ise geldik belki de yapılan en kötü hataya. Oyuncular nedense hiçbir zaman suçu kendi üzerinde aramıyor. Hep bir takım arkadaşını suçlu düşürme gibi bir huyları var. Bunu sakın ola ki yapmayın arkadaşlar. Özellikle bir tur kaybettiğiniz zaman ikinci tur takım arkadaşınıza dislike emojisi atmayın. Çünkü bu başta sizin, sonra takımın moralini ciddi anlamda bozar ve kazanma şansınızı yarı yarıya düşürür. Asıl yapmanız gereken hatalarınızdan ders çıkarıp ikinci turu ona göre oynamak. Sık yapılan hataların üçüncüsü oyunu açar açmaz aşamalı maça girmek. Bunu neden bir hata olarak sayıyorum? Çünkü benim fikrime göre aşamalı bir maç girmeden önce eli ısındırmak lazım. Bundan kastım ise 2-3 kupa maçına girip kazanıyor musun kaybediyor musun diye kendini tartmak. Eğer kaybediyorsan aşamalıya hiç girmemelisin. Onun yerine biraz daha kupa maçı oynayıp alışmalısın. Kupa maçları sırasında eğer internetinizde bir sorun varsa bunu da görebilirsiniz ve internetinizi düzeltebilirsiniz aşamalıdan önce. Çoğu oyunda karşılaşılan bir diğer hata ise morali çok çabuk bozmak. Mesela maç başlar başlamaz ölüp sinirlenirseniz o maç pek de bir şey yapamayacaksınız. Onun yerine neyi yanlış yaptığınızı analiz edip o hatadan kaçınmanız gerekiyor. Bu dediğim şey maç araları için de geçerli. İkinci maddeye benzer olarak eğer ilk turu kaybettiyseniz ikinci turda sanki hiç kaybetmemiş gibi ancak hatalarınızı göz önünde bulundurarak oynamanız sizin için daha iyi olacaktır. Belki de çok belli bir hata bu, ancak Ustalar Ligi'ne kasma serüvenimde bu hatayı yapan onlarca oyuncu gördüm. Şunu bilmelisiniz ki hiper şarjsız ve 11 seviyeden düşük karakter almanız takımınıza çok büyük bir dezavantaj verecek. Çünkü yeni açılan eşyalar ve karakterlerin can ve hasar artışları oyuna çok büyük etki ediyor. Hangi karakterleri maxlamanız konusuna birazdan değineceğim. Oradaki karakterleri gönül rahatlığıyla maxlayarak dereceli de kullanabilirsiniz. Bir aşamalı maçın kaderini belirleyen en önemli yer karakter seçimi ekranı. Gelen haritada hangi karakterlerin iyi, hangi karakterlerin kötü olduğunu bilmek size çok büyük avantaj katar. Karakter seçimi ekranında eğer düşük liglerdeyseniz rakibin seçimlerini göremezsiniz ve onun için anti alamazsınız. Onun yerine o haritada hangi karakter iyi olacak ve hangi karakter zor antilenecekse onu almanız çok büyük avantaj katacaktır. Elmas ve üstü liglerdeyseniz sıralı seçim sistemi var. Bu sistemde maç başlamadan yazı tura atılır ve ilk önce hangi takımın oyuncusunun karakter seçeceği belirlenir. Ardından oyuncular sırasıyla karakter seçimlerini yapar. Burada önemli olan şey rakibin aldığı karakterlere anti olan karakterler almak. Örneğin rakip Frank alırsa siz Colette alıp rakip Frank'i karşılaşma sonuna kadar kontrolünüz altında tutabilirsiniz. Ancak tek siz mi anti alacaksınız? Tabii ki de hayır. Rakip de sizin karakterlerinize anti seçimler yapacak. O yüzden antilenemez karakterler de almanız gerektiğini göz önünde bulundursanız iyi olacaktır. Örneğin 8 bit karakterine anti olan oyunda çok az karakter var. O yüzden eğer haritası uygunsa 8 bit karakterini alabilirsiniz. Eğer ilk seçim sizde ise şu karakterlerden birini de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Jean, Cordelius, Leon, Charlie, Larry ve Lowry. Bu karakterleri verme sebebim kolay antilenemez oldukları ve çoğu haritada iş yapan karakterler oldukları için. Eğer ilk seçim değilseniz dediğim gibi alacağınız karakteri rakibin seçimlerine göre belirlemelisiniz. Örneğin Shelly alan rakibe karşı Mortis alırsanız büyük ihtimalle kaybedersiniz. Karakter seçiminde değinmek istediğim bir konu daha var. Takım arkadaşlarınızın aldığı karakterleri uyumlu karakter almaya da özen göstermelisiniz. Örneğin takım arkadaşınız Dynamite aldıysa siz Brock almamalısınız. Bunun nedeni ise Brock'un duvarları kırması ve Dynamite'ın iş yapabilmesi için duvarları kullanması gerekiyor. Eğer karakter seçiminde ustalaşırsanız garanti ediyorum çok rahat şekilde rütbe kasmaya başlayacaksınız. Maçlar bot maçları gibi geçmeye başlayacak sizin için. Son olarak eğer hala yapmadıysanız şu karakterleri de 11 seviye yapabilirsiniz. Çoğu oynaması kolay ve her haritada oynanabiliyor. Leon, Piper, Jean, Belle, Larry ve Lowry, Ruffs, Charlie, Nani ve Stu. Eğer altın kasmada zorlanıyorsanız şu anda ekrandaki videoma da göz atabilirsiniz.
Karakter seçimlerimizi yaptığımıza göre şimdi başladık oyuna. Her maç 3 aşamadan oluşur. Maç başı, maç ortası ve maç sonu. İsterseniz bu 3 aşamayı da detaylıca inceleyelim. İlk olarak maç başı genellikle bir maçın ilk 45 saniyesini kapsar ve şaşırtıcı şekilde genellikle her maçın kaderi bu aşamada belirlenir. Bir maç başladığı zaman asla 3 kişi aynı yerden gitmemelisiniz. Onun yerine 3 kişiden biri haritanın üstüne, biri haritanın ortasına, diğeri alt kısmına gitmeli. Bunun sebebi eğer rakipte alan hasar vuran karakterler varsa, örneğin Squeak, Tara ve Mortis gibi, bir kişi hasar yiyeceğine tüm takım hasar yer ve rakibin ultileri dolar. Onun yerine eğer herkes birbirinden ayrılırsa rakip takım ya sadece bir kişiye odaklanacak ya da herkes 1v1 atacak. Buradan sonra her şey takımınızın oyun yeteneğine kalmış. Kendi tarafınızda ölmemeye çalışın ve gerekli vakitte takım arkadaşlarınıza yardım edin. Maç başını atlattık. Şimdi ise maç ortasına geldik. Bu aşamada yapmanız gereken şey ortanın kontrolünü sağlamak ve rakibi ilerletmemek. Elbette kontrolü bıraktığınız maçlar olacak. O maçlarda ise rakibin üzerinizde baskı kurmasını olabildiğince engellemeniz gerekiyor. Mesela biriniz ölür, ardından diğer takım arkadaşları ölürse doğduğunuz zaman tek tek dalmak yerine diğer takım arkadaşlarınızın da doğmasını bekleyin. Ardından hep beraber rakibe dalın. Maç ortası da geçti ve maç sonuna geldik. Maç sonunun formülü şu: eğer kazanıyorsanız kontrolü elden bırakmayın ve maç ortasında nasıl oynadıysanız aynen o şekilde oynamaya devam edin. Örneğin elmas kapmacada eğer çok erken geri çekilirseniz rakip orta kontrolünü hemen alır ve üzerinizde son 10 saniye büyük baskı kurar ve sizin kaçabileceğiniz yer büyük ihtimalle kalmayacaktır. Onun yerine ortanın kontrolünü tutmaya devam ettiğiniz zaman eğer rakip bir anda saldırırsa geri çekilecek alanınız olur ve büyük ihtimalle maçı kazanırsınız. Peki kaybediyorsanız ne yapmalısınız? Eğer kaybediyorsanız tüm takım rakipten bir kişiyi kesmeye odaklanın, ardından bir diğerini. Bu şekilde 3v1 atarak belki de maçı kendi lehinize çevirebilirsiniz. Oyun kontrolü oyun modundan oyun moduna değişiklik gösterebilir. Bunun için her oyun modunda ustalaşmanız gerekiyor. Eğer yalnızca hesaplaşma oynayan biriyseniz büyük zorluk yaşayacaksınız. Onun için her oyun modunu zaman zaman oynamaya özen gösterin ve her oyun modunda ustalaşırsanız güç ligi maçları da sizin için çok rahat geçecektir. İlk ligde kalan var mıdır bilmiyorum ama en kolay lig bronz. Bu ligde takımı taşıyacak karakterler alıp hiç düşünmeden rahatlıkla maç kazanabilirsiniz. Bu ligde sizlere önerim Cordelius, Surge ve Stu. Eğer hala kaybediyorsanız yorumlara yazın, sizi bizzat ben taşıyacağım. Gümüş de bronza benzer. Maçlar hala çok kolay ve hızlı geçiyor. Ortalama oyuncu 2000 kupa. Bazıları haritaları bile ilk defa oynuyor. Bu ligde de aynı bronzdaki gibi takımı taşıyan karakterler alıp takım arkadaşlarınızı çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve kaybetmeden altın ligine rahatlıkla çıkabilirsiniz. İşler biraz zorlaşmaya başladı ama hala kazanmak çok kolay ve rahat. Artık haritaya bakmadan taşıyan karakterler almak yerine haritaya bakıp ona göre karakter alabilirsiniz. Onun dışında maçlar hızlı geçecek. Takım arkadaşlarınıza sinirlenmediğiniz sürece bu ligi de rahatlıkla atlatabilirsiniz. Evet, işte bu ligde çoğu oyuncu kaldı ve çıkamıyor. Aslında bu ligden de kurtulmak çok kolay. Artık sıralı seçim sistemine geçildi ve her maç bir tur yerine 2 tur alan takım kazanıyor. Karakter seçme rehberinde de bahsettiğim gibi hangi haritada hangi karakterlerin alınacağını bilmeniz önemli. Ve rakibe anti olan karakterler almak size maçları kazandıracak. İlla ki bir takımla girmeniz gerekmiyor. Tek başınıza girerek de Elmas Ligi'nden kolay şekilde kurtulabilirsiniz. Eğer hala zorlanıyorsanız sık yapılan hatalar bölümüne tekrar bakabilir ve videonun devamında anlatacağım tüyoları göz önünde bulundurabilirsiniz. Oyuncuları en çok sinirlendiren ve kazan kaybet olaylarının en çok yaşandığı lig Gizemli. Şu an normal bir kupa maçına girseniz hemen hemen herkesin gizemli olduğunu görebilirsiniz. Peki neden herkes Gizemli'de kaldı ve çıkamıyor? Nedeni şu: oyuncular maç girmeye korkuyor. Aslında bir saat boyunca oynasanız puanınız büyük ihtimalle öncekine göre artacak. Gizemli Ligi'nin normal kupa maçıyla hiçbir farkı yok. Yine aynı oyuncularla yine aynı haritada oynuyorsunuz. Tek farkı kupa kazanmak veya kaybetmek yerine puanınızda değişiklik oluyor. Gizemli 1 ve Gizemli 2'yi geçtikten sonra Gizemli 3 ligine ulaşıyorsunuz. İşte işler burada gerçekten zorlaşıyor. Nedeni ise bir üst lige ulaşacağınızı düşünmenin heyecanı maç kaybetmenize sebep oluyor. Gizemli 1'de oynuyormuş gibi düşünürseniz Gizemli 3'ü de atlatıp Efsanevi ligine ulaşabilirsiniz. Eğer tek başınıza kasmakta zorlanıyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumun linki var. Katılıp rahatlıkla takım arkadaşları bulabilirsiniz. Ustalara ulaşmadan önceki son durak burası ve en çok zorlanacağınız lig de burası. Peki bu ligi nasıl atlatırsınız? Sabırlı olarak. Bu ligde tek başınıza maç girmenizi önermiyorum. Bir takım toplayıp öyle girerseniz daha iyi olacaktır. Çoğu zaman eksiye düşeceksiniz. Ancak sabırlı olarak bu ligi atlatabilirsiniz. Karşınızdaki oyuncular en az 50.000 kupadan başlayacak ve çoğu en az sizin kadar deneyimli oyuncular olacak. Beleş maç kazanmayı beklemeyin sakın bu ligde. Maç kazanmak için siz dahil tüm takımın elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Eğer çoğunlukla kaybediyorsanız karakter havuzunuzu genişletmelisiniz. Sizlere önerim bu ligde en az 40 tane seviye 11 karaktere sahip olmanız. Metayı her zaman takip edip S tier karakterlerle oynayarak en sonunda bu ligi de atlatmayı başaracaksınız.
Şu an vereceğim tüyoları her maç uygulayabilirsiniz. Sizlere avantaj katacaklardır. Hatta bazen maçları kazanmanızı bile sağlayabilirler. İlk olarak karakter önerme özelliği üstüne değinelim. Karakter seçimi ekranında takım arkadaşlarınıza karakter önerebiliyorsunuz. Peki bu özellik işinize nasıl yarayacak? Karakter seçimi rehberinde de bahsettiğim gibi alacağınız karakterlerin birbiriyle uyumu çok önemli. Örneğin Byron'ı aldıysanız takımınızdan bir kişiye eş önerebilirsiniz. Byron sürekli eşe can basarak eşi ölümsüz yapabiliyor ve eğer taktiği tutturursanız maçları kazanabiliyorsunuz. Veya bu özelliğin başka bir kullanım alanı ise düşük seviye karakter gösteren takım arkadaşına ısrarla yüksek seviye karakter önermek. Bu özelliği nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış ama genellikle yararınızda kullanmaya çalışın. Üçüncü olarak aşamalı modu ödül için oynamanızı önermem. Çünkü istediğiniz şey çıkmazsa moralinizi bozar ve oynama isteğiniz kırılır. Kendimden örnek vermek gerekirse şu anda ben 16 tane falan aşamalı Star Drop'u açtım ve sadece bir tane kostüm çıktı, yani size öyle diyeyim. Aşamalıyı profilinizde gözükmesi için oynamanız daha iyi olacaktır. Dördüncü olarak taraf değiştirme üzerine konuşalım. Eğer rakip savaşçıya karşı kaybediyorsanız bir takım arkadaşınızla yer değiştirin. Örnek vermek gerekirse Piper'a karşı Spike oynuyorsanız büyük ihtimalle o tarafı kaybedeceksiniz. Bunun için Piper'a anti olan bir takım arkadaşınızla taraf değiştirmeniz size çok yarar sağlayacaktır. Beşinci olarak maç tekrarlarınızı izlemeyi ihmal etmeyin. Bazen neyi yanlış yaptığınızı görmek sonraki maçta aynı hatayı yapmanızı önler. Sıkça maç tekrarlarınızı izleyen bir oyuncu olursanız hata yapma olasılığınızın önemli ölçüde azalacağını göreceksiniz. Son olarak solo oynamak üzerine konuşmak istiyorum. Kendi deneyimimden konuşmak gerekirse yüksek liglere en kolay 2 kişiye oynayarak çıkabiliyorsunuz. Neden solo veya üçlü girmemeniz gerektiğini açıklayayım. Eğer solo girerseniz işi şansa bırakmış oluyorsunuz. Oyunun size iyi mi kötü mü takım arkadaşları atacağını bilemiyorsunuz. Eğer üçlü girerseniz rakibe de üçlü bir takım atıyor. O yüzden ekstra bir avantajınız kalmıyor. Ancak eğer 2 kişi girerseniz rakibe ya 3 tane random ya da ikili takım artı bir tane random atıyor. Bunun üzerine kazanma şansınızın en yüksek olduğu yöntem de ikili girmek oluyor. Peki solo hiç mi kasamazsınız? Tabii ki de hayır. Ben Ustalar Ligi'ne tamamen solo kastım. Maksimum 4-5 maç takımla girmişimdir. Ancak eğer solo kasacaksanız bayağı inişli çıkışlı olacak. Ben Efsanevi 3'ten kaç kere Efsanevi 1'in en başına düştüm, artık sayamıyorum bile. Eğer sizinle kasacak bir oyuncu arıyorsanız açıklamada Discord sunucumuzun linki mevcut. Discord sunucumuzda rahatlıkla sizinle oynayacak oyuncular bulabilirsiniz. Bunun haricinde ekrandaki kulüpte kanal moderatörlerimden biri tarafından yönetiliyor. Ciddi aşamalı oyuncusuysanız katılabilirsiniz. Rehberin sonuna geldik. Bu videoda yeni aşamalı mod hakkında kendi tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Umarım yararlı olabilmiştir. Beni desteklemek için bu videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da ücretsiz Brawl Pass Plus nasıl aldığımı öğrenebilirsiniz.